kadar birbirinden bağımsız iki tane konu konuşacağız ki aslında bir o kadar da birbiriyle bağımlı. İki tane çok kıymetli konuğum var. Sanat konuşacağız, olmazsa olmaz. Bir de ikinci beynimizi konuşacağız. Bağırsak konuşacağız. Bağırsak bence beyinden çok daha önemli bir organ. Çünkü bağırsaklar bozuldu mu beyin çalışmıyor arkadaşım. Net bilgi yayalım. Aile sofranızda dinleyeceğiniz çok güzel bir ses bırakacağım ardımızda ve bağırsağımızla ilgili birbirinden kıymetli bilgiler tazeleyeceğiz, yenileyeceğiz. Doğru zannettiğimiz yanlışları düzelteceğiz ama önce bir cümlenin peşinden gideceğiz. Epiktetos, şanslı olan bir hayat sel gibidir. İnişleri, çıkışları, çamuru, çağlayan bir sesi vardır ve hep akıştadır. Tıbbi mikrobiyoloji ve biyoteknoloji uzmanı Profesör Doktor Gülçin Alp Avcı ve müzisyen Banu Savaş konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl Teşekkür buldunuz? ederiz. Güzel Teşekkürler. sözler için. Evet, çok güzel bir Ne demek sunumdu. efendim? Yani Gülçin Hanımcığım tabii o kadar çok şey biriktirmişsiniz ki bir sunucunun oldukça zorlanacağı bir şey ama ben sadece ismini okuyorum. Siz bunların üstünü, altını, sağını, solunu doldurmak için kaç senenizi verdiniz? Önce onu sorarak Tabii, başlamak isterim. yaklaşık 25 yılımı verdim. Maşallah. Hem biyoteknoloji hem de mikrobiyoloji alanında bu bilgi birikimine sahip olabilmek için ama hepsine mi sahibiz? Tabii ki daha çok öğreneceğimiz şey var. Yok zaten öğren bitmeyecek bir şey. Evet, Her gün mümkün değişiyor, değil. her gün yenileniyor. Kesinlikle ama çok haklısınız. Ben de katılıyorum sunum yaparken. Hani birinci beyin mi, ikinci beyin mi bu konu benim için de. Evet, beyin evet birinci yönetici ama bağırsaklardaki o metabolizasyon olmazsa, o mikroflora olmazsa çalışmıyor maalesef. O yüzden onun yöneticisi de bağırsaklar. Bağırsak gizli Evet. başrol. Ben bunu bilir bunu Kesinlikle. söylerim Gizli yani. kahramanlar. Kesinlikle Orada öyle yer o alıyor. yüzden iyi bakmamız gerekiyor ama orada kafamız çok karışıyor. Banu Hanım nasıl bir hesap sormamı istersiniz? Eyvah. Nasıl gireyim nasıl başlayayım yani tabii önce en başından başlamak isterdim ama ben en sondan başlamak istiyorum. Evet. Muhteşem bir sesiniz var. Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey için hiçbir zaman çok geç kalıyor olduğumu hissetmedim. Sadece çocuk sahibi olmayı çok istiyordum. Şükür. Aynen. Bir tek onun Önemli için konu. gerçekten zamanın TikTok attığını hissediyordum. 30'larımı ona verdim Ceyda Hanım. Öyle diyebilirim yani. İkisi bir arada gitmez miydi? Giderdi de ben beceremedim. Yani bu da benim kendi hikayem. Çocukların bir gününü kaçırsam sanki dünya yıkılacakmış gibi geliyordu. Çocukluklarını kaçırsaydım çok üzülürdüm. Onu biliyorum. Şimdi öyle bir kart çıkarttı ki yani şu an hele ki iki çocuğuna bu kadar düşkün bir anne olan Evet. bana öyle büyük bir kart Benim de çıkardın iki tane ki var. Bende de iki Banu'cum tane. hiçbir şey diyemedim. Yani daha doğrusu çok da Tercih meselesi aynen aslında. öyle ve bence yaptığımız çok pişmanlık hissetmeyi seven biri de değilim. O böyle pişmanlık gelir gibi olduğunda ben yolumu değiştiriyorum. Bir tek benim için vazgeçilmez hani çocuklarımın küçüklüklerini kaçırmamaktı. Ona sadık kaldım. Dinleyicilere de söz veriyorum. Kendime çok iyi bakıp uzun yaşayıp oradan o 10 yılı Telafi şöyle bir edeceksiniz. telafi ederim diye düşünüyorum. Kesinlikle etmelisin kesinlikle seni Neyse daha ki çok çok İlerledi. dinlemeliyim. Evet ben de bir dinleyici Sağlıklı olarak. ve kaliteli yaşanabiliriz artık. Nasıl? Nasıl? Bir kere en önemlisi bağırsak sağlığı. Yani orada ciddi bir dünya var esasen. Mikrobiyota dediğimiz çok önemli bir mikroflora aslında. Mikrobiyota ne mikroflora ne? O kadar çok kavram var ki kafamız Aslında çok aynı karışıyor şey. ya. Çok böyle uçta ayrılan kavramlar değil. Hani Tamam. genel olarak mikrobiyota aslında o küçük mikroorganizmalardan, mikro yaşamdan oluşuyor. Orada mikroorganizmalar var. Biz Tamam. ona flora diyoruz. Tamam. Küçük oldukları için de mikrolar yani mikroflora ama hepsi birleştiğinde devasa bir dünya oluşuyor. O yüzden mikrobiyota adını veriyoruz. Yani saçımızın telinden ayak tırnağımıza kadar bir sürü mikroorganizmayla çevriliyiz. Tamam. Hani biz bir canlıyız. Hani insan organizmasıyla mikroorganizmaları kıyasladığımızda trilyonlarca mikroorganizma taşıyoruz üzerimizde. Neden gizli patron bağırsak? Neden gizli patron? Bir kere biraz önce söylediğimiz gibi hani biz beynimizle varız, düşünüyoruz, hareket ediyoruz. Bütün yetenek orada aslında. Evet. Ama onun çalışabilmesi için de enerjiye ihtiyacı var, benzine ihtiyacı var. Onu sağlayacak kısım da bağırsaklarımız. Peki. Ve bunu direkt nasıl sağlıyor? Beyinle bağırsak arasında kesintisiz olan vagus adını verdiğimiz bir sinir var. Ve bu sinir bağırsaklarımızın tamamının etrafını sarıyor.
O Oradaki yüzden mi sistem. stres bizi çok etkiliyor? Evet, sadece stres olsa yani ufacık yediğiniz besinden tutun, hastalıklarınız, kullandığınız ilaçlar, mevsim değişimleri, yaşam koşulları, yaptığınız spor, girdiğiniz stres, o düşüncede bulunduğunuz durumlar aslında bütün ruh halimizi zaten o flora etkiliyor. Evet. Burada benim en kafamı karıştıran bir soruyu daha sorup sonra tekrar Banu'ya döneceğim. Probiyotik, prebiyotik. Şimdi probiyotik aslında vücudumuzda bulunan yararlı mikroorganizmalar. Yani bizim için bir takım metabolitler üreten ve bizim o metabolitleri kullandığımız sistemi yöneten kısım aslında. Tamam. Probiyotikler canlı. Tamam. Prebiyotik dediğimizde o canlı probiyotiklerin besin kaynağı. Ha, probiyotin Evet, yemeği prebiyotik. Evet, ki en güzeli de işte çok tavsiye ederim ben sürekli probiyotik kullanıyorsak prebiyotik olarak mor renkli meyveler, Evet. sebzeler, işte orman meyveleri, fermente ürünler, fermente gıdalar. Yani Onları turşu besleyen. falan gibi Evet, diyorsunuz değil asıl mi? besleyen. Hani halk arasında çok tartışılır, yanlış bilgiler var. İşte turşu probiyotiktir. İşte kefiri probiyotik olarak kullanalım. Bir sürü probiyotik diye halk arasında sayılan ürünler var. Ama bunlar esasen probiyotik olmaktan ziyade prebiyotik. Yani Evet, probiyotiği önce besleyen. bağırsağımıza sağlıklı probiyotiği yerleştireceğiz. Sonra onu besledikten sonra bir sıkıntı kalmıyor zaten. Sağlıklı probiyotik bir kere mi yerleşiyor vücuda? Bir kere de yerleşmiyor. Yani biz bunun için uzun çalışmalar yapıyoruz. İşte mikrobiyota araştırmaları yapıyoruz. Yani hani nasıl hekime gittiğinizde bir sağlık probleminiz varsa, kan değerlerinizde eksik neyse onu belirliyorsak, mikrobiyota araştırmalarında da biz Gayta'dan canlı flora analizi yapıyoruz. Hı hı. Ve burada yaptığımız işlemle de sizde ne eksik, Hı. şikayetiniz ne, nasıl bir yaşam sürmek istiyorsunuz? Hani sadece hasta olmak da değil, sağlıklı ve kaliteli yaşanmak adına da o florayı düzenlemek lazım. Orada eksik olan mikroflorayı belirliyoruz. Probiyotik bakterilerden hangisi eksikse sadece onu içeren preparatlar kullanarak daha sağlıklı ve kaliteli yaşanmayı sağlıyoruz. Burada zaten seçici davranmak çok önemli. Her probiyotik herkese uygun değil. Yani dışarıdan aldığım, bilmeden, bilinçsizce kullandığım probiyotik belki de zararlı olabilecek konuma düşebilir. O yüzden hani demiriniz eksik değilse demir alıyor muyuz? Ya da B12 eksikse alıyor muyuz? Almıyoruz. Burada da hangi mikroorganizma eksikse onu almakta fayda var. Oo, bayağı tetkik aslında Evet, bunlar. Çocuklara kesinlikle. veriyoruz. Aslında değil mi? vermemeliyiz bilinçsizce. Bilinçsizce probiyotik vermek ne demek çocuklara? Ben mesela ne zaman veriyorum? Eğer soğuk algınlıkları Ha, varsa, aynen. ishal oldularsa, seyahate gidiyorsak, yani İşte yeme burada değişik. seçmemiz lazım işte. Mesela Yani her ne bu? probiyotiği kullanmamız. Yani gittik eczaneden ya da satılan herhangi bir yerden Tamam. herhangi bir probiyotiği aldığımızda vücudumuzda var olan bir mikroorganizmanın devamlı yüklemesini yapıyorsak o da bir müddet sonra otoimmün hastalıkları tetikliyor. O yüzden o konuda çok Gördün mü? bilinçli olmamız lazım. Yani orada bizde ne eksik onu kullanmalıyız. Habire Evet, test mi yaptıracağız? Evet, habire ben de onu test soracaktım. yaptırmayacağız. Öncelikle yani örnek veriyorum bir kere test yaptırdık. Orada bir flora analizimiz çıkıyor zaten. Ha. Orada eksikliği belirleyip sonrasında bireyde zaten eksik olan flora belli oluyor. Yani immün sistemimiz zayıf mı? Bağışıklık sistemimiz düştü, mevsim geçişlerine karşı direncimiz azaldı. İşte aşırı stresliyiz, anksiyete sahibiz. Hani klinik tablomuz neyse bile ona göre kullandığımız probiyotik ürünler değişiyor. Yani her probiyotiği her an kullanmamalıyız. Çok bariz mesela işte diyare olduğunda belli başlı probiyotikleri kullanıyoruz ki içlerinde belli mikroorganizmalar var. Yani çoklu mikroorganizma gruplarından yana değilim hiçbir zaman zaten. Ne eksikse onu tespit edip kullanmak lazım ki işte bağışıklık desteklemek için probiyotikler belli aslında 3 aşağı 5 yukarı, diğeri için kullanacaklarımız belli. O yüzden seçici davranmak bu yönde faydalı. Yani bağışıklığı dengelemek için biz diyare olduğumuzda verileni kullanıyor İshalden muyuz? bahsediyoruz değil mi? Evet, ishalden Diyare, bahsediyoruz. ishal, Yani tamam. onu kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Bu durumda her klinik tabloda ya da sağlıklı ve kaliteli yaşamak istiyorsak ona uygun formülasyonları değerlendirmekte fayda var. Şimdi müzisyensin falan. Ne oldu şimdi çocuğum? Ben de ruhunuzun probiyotiği Evet. olarak. Şimdi gelelim ruhumuzun Müzik probiyotiğine. de çok etkiliyor bu durumu prebiyotik. zaten. Banu hem Kesinlikle. probiyotik hem prebiyotik bence. Şimdi seninle tabii konuşacağımız çok Hı. şey var ama şunu anlamak istiyorum. Bir tane albüm yaptın, Beni Güzel Bir Yere Götür Evet, diye. 2000. 2014 yılında. Aynen. Tamam, çocuk doğurdun ve durdun. Peki kabul. Aldık, kabul ettik biz bunu. Sustuk. 2022'de tekliler yapmaya başladın. Yakamdaki Beyaz, Akşam Olurken, Kalbim Çok Az. Hı. 2023'te bunlar Çok Aç. 2023
Ne oldu sonra 3 sene ne oldu? Ne oldu 2026'ya Ay, kadar? çok samimi anlatacağım. Anlat artık. Anlatıyorum. Ama bak beni de böyle kötü hissettirmeden anlat. Yok. Ha. Kötü Hı. hissettireceksin anladım. Ya Anlat. duygusal bir insan olduğum Gel, için evet. gelsin. Şöyle o kadar uzun süre ara verince işte Ozan büyüdü. Ada 3 yaşına geldiğinde Tamam. ben bir depresyona girdim. Girmez misin abi? Yani herhalde kaç Girersin. senedir ilk defa aynaya bakınca bir anda bu kim, ne yapıyorum ve ben elimdeki şimdi birkaç saatle ne yapacağım? O Evet. bana ya kağıt üstünde durduğu gibi durmuyor depresyon. Gerçekten çok kötü oldum. Ve terapiye başladım. O terapiden kendime çıkarttığım mesaj da hani müziğe dönmem. Hani biraz kendimin ne olduğunu hatırlamam. O 3 tekli benim ısınma turumdu tekrar müziğe dönmek için. Ya ben onları çok severek yaptım orada bestelerimi. Ama şu anda geri dönüp baktığımda hani onları sevgiyle hatırlayarak çok daha güzel bir yerde olduğumu düşünüyorum şu an müzikal anlamda. Çünkü ben sesimi nasıl kullanmak istediğimi buldum. Yeni yeni buldum. Ya işte bu da böyle bir şey, müzik de böyle bir şey. Sürekli Aslında evriliyor, galiba ses de bana değişiyor. sıra anca sana geldi gibi oldu biraz. Değil O mi? olabilir, evet. Öyle O oldu. da yani bu benim seçimimdi. Bunların Evet. yani beraber de dediğin gibi yapılabilirdi. Ama ben böyle seçtim. Onu yapabiliyordum, onu yaptım. Yani bir anda 10 iş birden yapamıyorum demek ki ben de. Hayır bir de bir yandan da şöyle bir şey mi acaba? Böyle bir yerden baktığını bilmiyorum ama bana biraz böyle de göründü. Kesin doğru. Hani nasılsa sesim çok güzel ve benim. Evet. İstediğim zaman söylerim. Yani bugün Tercih benim. söylerim. 3 yıl sonra söylerim. Ya aslında Benim. bu doğru bir tarafı var bunun. Çünkü ses gerçekten yani sese organ diyeceğim ama Ama muhtemelen öyle de bir şey. teknik anlamda yanlış söylemiş olacağım ama en geç yaşlanan şey diyeyim Evet. vücutta. O anlamda ona bir güvenim vardı. Bir de tekniğim çok sağlam diye düşünüp evet hani her zaman biraz egzersizle geri dönebilirdim aslında. Ama yine de tabii ki başka baskılar oluyor. Hani bir şey üretiyorsun. İnsanlar dinleyecek mi, dinlemiyor. Oluyor mutlaka oluyor. Hani devam etmemi sağlayacak motivasyon daha geç geldi diyebilirim ben aslında. Bu şekilde Evet bir de tabii özetleyebilirim. düzen değişti. Her şey değişti. Evet. Sen de Ayırabileceğiz zaman evet bir azaldı. yandan dijital platform pozitif bir şey oldu ama bir yandan da negatif bir şey oldu. Ben çok pozitif hatırlıyorum şu an çünkü çok güzel bir şey geldi başıma. Ben çok mesafeliydim sosyal medyaya. Yani herkes sosyal medya kullanırken ben hala şöyle pencereden bakıyordum ona. Ne zaman ki ben bizim oğlan 3-5 kişi dinleriz diye koyduğum bir şey, işte bu folk halkların müziklerine çok bir düşkünlüğüm var. Sadece Türk folkloru değil. Kuzey Avrupa, işte Anglo-Sakson kültürü, İskandinav müzikleri bunlara da çok büyük bir ilgim var benim. Kendi keyfim için yaptığım bir şey çok fazla izlenildi. Ben de onları koymaya devam ettim. Kimse dinlesin diye yapmadım. Sadece ben yaptıkça dinlenmesi hoşuma gitti. Bu kadar. Ondan sonra yaptığım 3. ya da 4. folk birleşimiydi. Mashup. Mashup diyorsunuz bu Aynen. tekniğe. Bildiğiniz eski yabancı bir müziği aynı müzik altyapısında Türkçe bir müziğe bağlamak ya da başka dilde ya da aynı dilde başka Evet, bir yapıyorlar şarkıya bunu. bağlamak. Ortak bir Evet. armonik yapıda Evet, iki farklı armonik bir birleşi, yapısı olması, iki farklı şarkıyı birleştirebiliyoruz. Muhteşem bir şey. Evet. Ben çok sevdim o fikri. Konserlerini de dinlediğimde çok sevdim. Sonra senin mashup paylaşımlarını gördüm. Onlar da muhteşem. Teşekkür ederim. Yani benimki şu anlamda biraz daha farklı. Ben biraz da müzikoloji olarak bakıyorum. Eski paylaştığım birçok parça 12. 13. yüzyıldan gelen şeyler. Hem onlara yeni bir nefes Evet. üflemek oluyor hem de bence çok etkileyici. Yani o duygu meşapı diyorum ben bunlara aslında. Sadece o iki parçaya, evet bu iki parça armonik olarak çok uygun. O da la minör, bu da la minör. İkisi de 3-4. O şekilde bakmıyorum. Bence de çok önemli. Bu iki parçanın bir araya gelip onları tekil olarak da yükseltecekse birleştiriyorum. Duygu bütünlüğü olması Evet, lazım. belki duyguyu ortak paydada bulduğunuz içindir. Hani iki Aynen. farklı Bir de şarkı. iki Evet, şarkının değil mi? hani çıkış noktasına, tarihçelerine de bakıyorum.
O şekilde seçiyorum. Şimdi Selvi Boylum Al yazmalı Ha, mı? onu anlatacaktım. Lütfen bunu O anlatır da sosyal mısın? medyayla barışma noktam. Selvi Boylum Al yazmalı ve Scarborough Fair, bir Anglo-Sakson baladı. Ben o ikisini çok yakıştırdım ve bir müzisyen arkadaşım Emre Aytaş'la biz ona götürdüm. Ben bu ikisini birleştiriyorum Emre dedim. Tamam dedi. Yaptık. Ve onu sosyal medyaya koyduktan sonra inanılmaz bir ilgi gördü. Öyle böyle değil. Yani benim var olmadığım platformlarda da konuşulmaya, paylaşılmaya, bana ulaşılmaya çalışılmış falan. O kadar fazla mesaj birikti ki altında. Takdir edersin ki ev yoğun. Hepsini okuyamadım da. Sonra telefonlarım çalmaya başladı. İnsanlar beni tebrik ediyorlar. Ben Cahit Berkay'ın bestesi. Selvi Boylum Al yazmalım. O kadar hani dikkat çekmeye çalışarak yapmadım ki şey yapmamışım. Hani böyle deyip hani onun dikkatini çekmek için etiketlememişsin. etiketlemedim. Ama o kadar çok seyredilince onunla da paylaşmışlar. O kendisi bana altta yorumlara mesaj atmaya başlamış. Tabii ben fark etmediğim için bir türlü cevap vermiyorum. 4-5 tane mesaj işte Banu Hanım, o zaman bana Banu Hanım diyordu. Banu Hanım ben bunu çok beğendim, çalalım beraber isterseniz falan. Ne güzel. Evet, o kadar. Ve bizim tanışıklığımız da o kadar insanın önünde, yani seyircilik yaptı yani bütün o tanışmamıza. Tabii herkes, bütün takipçilerin gözü önünde Cahit abi de oraya tanıştınız. mailini de yazmış. Bana mail at istersen diye. Kaç Ne kişi kim bilir zarif. ona mail attıysa. Ondan sonra biz onunla buluştuk. O İzmir'e geldi. O zaman İzmir'deydim. Buluştuk ve beraber albüm kaydedelim dedi. Bir tanesinden başlayalım dedik ve Selvi Boylum Al yazmalı mı? Hiçbir notama karışmadı. Ne kadar Evet, güzel. hiçbir olduğu gibi bayıldım dedi. Sonra Baki Duyarlar işin başına geçti ve onun aranjörlüğünde çok müthiş bir stüdyo günü. Şak 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 yaptık ve çıktık ve hakikaten de En kıymetlisi sevildim. olmuş. Sadece Ya, Meşap'ta evet. şöyle bir sorunum var. Mesela programın sonuna doğru mırıldanır mısın denecek bir şey mi? Biraz yani Selvi Boylum Al yazmalımın melodisini mırıldanabilirim. Öyle yaparız. Elimden geleni yaparım ama Yaparız. Yani, yani- bu güzel sesi arkamızda bırakarak duyalım. programı sonlandırmayı çok istiyorum. Evet. Gerçi herkes eminim yayından sonra aile sofrasında böyle bir Banu Savaş yazıp güzelce Mutlaka onu arayacaklardır. dinleyecekler. Eminim Teşekkür zaten, ederim. yani böyle ay dinleyin ve rahatlayın, öyle bir ses gerçekten. Tabii rahatlamak deyince şimdi gene dönüyorum size efendim Gülçin Hanımcığım. Burada şunları merak ediyorum, doğru bildiğimiz yanlışlar mı bunlar? Bir, antibiyotik kullanırken probiyotik Probiyotik. kullanmak zorunda mıyız? Prebiyotik sürekli olarak kullanmalı mıyız ki probiyotikler yaşamaya devam etsin bağırsağımızda? Bunlar önceki iki sorum. Sonra bir soru daha soracağım. Antibiyotikle eş zamanlı probiyotik kullanmak çok doğru bir kavram değil. Neden? Antibiyotikler Gene bittik. Şimdi antibiyotikler bakterileri öldürmek için, yani hastalandım, bakteriyel bir enfeksiyonum var, antibiyotik kullanıyorum, Tamam. bakterileri öldürüyorum. İşte o yüzden probiyotik almıyoruz. Probiyotik de bir bakteri çoğunlukla. Ama bittiler şimdi, orayı şey yapmıyor mu? Evet, işte yani zarar görüyor. Yani antibiyotik kullandığım zaman hem içimdeki patojenleri öldürüyorum, beni hastalandıranları, hem de iyi floramı da öldürüyorum. Probiyotik kullanmadım diyelim. Kendi bütün floramı öldürüyorum zaten. Işte. Ekstra yanında kullandığımda da eş zamanlı antibiyotik probiyotiği zaten öldürecek bakteri. Ne yapmam lazım? Ya eş zamanlı kullanmayacağım. Antibiyotiğin yaralanma ömrüne göre, yani örnek veriyorum, antibiyotiği aldım. 2-3 4 gün saat kullanıyorum. sonra 2-3 saat sonra probiyotiği alacağım. Aynı anda almayacağım. Yani ağzına aynı anda atmayacağım Evet, diyorsun. aynı anda eş zamanlı aynı Tamam. saat içerisinde tüketmeyeceğiz. Ha, Her bana bunlarla gel hocam. Her antibiyotiğin yanına da yazılan probiyotiğin mutlaka yine seçilmesi lazım. Yani çünkü orada kullandığım antibiyotik içerisindeki probiyotiği öldürecek bir etken madde içeriyorsa Ya. boşuna içiyorum. Ya bunu çok seçici davranacağım, antibiyotiğin öldürmediği bir probiyotik seçeceğim, Ben ya da bunun için eş 23 zamanlı sene okuyamam yalnız. ya da eş zaman. Bunu zaten siz yapmayacaksınız. Bunu yazan hekimimiz Hah. zaten yapıyor. Orada biz çok önemliyiz zaten. Hani bu florayı bilen insanlar zaten eş zamanlı yazmaz. Ya da bunu mutlaka söyler. Antibiyotiği aldın, işte 2 saat, 3 saat, 5 saat sonra belki şu probiyotiği kullanman lazım. Mutlaka orada seçici olmakta fayda var. Diğer konuya gelecek olursak, evet, prebiyotikleri hep kullanmamız gerekiyor. Yani hayatımızda o mor renkli meyveler, sebzeler, fermente ürünler hep olmalı. Yaşasın turşu ya. Evet.
Yani biz onları beslemek zorundayız çünkü. Onlar beslenecek, sağlıklı ve kaliteli besleyeceğiz onları ki onlar da çeşitli metabolitler üreterek bize destek olacak. O zaman benim aklıma hemen şey geliyor. Dut, üzüm, Mesela yaban benim mersini. yaban mersini benim favorimdir. Yaz, kış Ha. mutlaka. Şu mor lahana. Mor lahana, İyi bir pancar, şalgam, mor turplar, kırmızı soğan yani yiyebilen kırmızı soğan, iyi insanlar için. fikir. Soğan herkesin yiyebileceği bir ürün değil tabii ki mide problemleri Bunlar nedeniyle. prebiyotik. Evet, bunları mutlaka almamız gerekiyor. Turşuyu sirkeden mi limondan mı hocam turşu? Hiç fark etmez. Bak demek ki Yani. değil mi? Sonuçta orada Bunu bir da sormuştum. fermentasyon olayı gerçekleştiği için oradaki biz ürünü tüketmeyi seviyoruz zaten. Doğru. Önemli olan o. Fermente olmuş oluyor günün Evet, sonunda. fermente Limon oluyor. ya Zaten da fermentasyon olmadığı takdirde bir turşu elde edemeyeceğiz. Bir ara da Doğru. kimçi Evet. bayağı meşhur olmuştu. Evet. Kimçi evet. Kimçi. Ben ona çok yanaşmadım. Ben Ben de henüz niyeyse evime bizim girmedim. ülkemizin mahsulü olmayınca çok Aynen, yanaşamıyorum aynen. fikren. Evet. Bana Dilara Koçak canım arkadaşım kulakları çınlasın öyle bir ikna etti ki coğrafya dedi beden için çok önemli coğrafya beden ilişkisi. Senin bedenin senin coğrafyanda üretilen ve tüketilen şeyleri öğütmeye programlı. Atalarından itibaren bu böyle. Dolayısıyla Öyle. toprağımızda yetişmeyen şeyi yeme. Bu toprakta yetişmeyen ürünü de bu toprakta beslemeye çalışma. Toprağın dengesini bozma dedi ve ben buna çok inandım. Evet. Etik bir Irka- tarafı da var. Evet. Irka ve yaşadığımız ülkeye, topraklara bağlı olarak da zaten beslenme şeklimiz, yaşam koşullarımız, floramız farklı. Yani bu yüzden yurt dışı seyahatimiz olduğunda hani tamamen değişmiş bir florayla dönüyoruz. O yüzden probiyotik kullanmak doğru değil mi? Evet, kesinlikle doğru. Yani o sistemi tekrardan dengeye getirmek çok önemli. Yani bizim için uzun süreli beslenme değişikliği, mevsim koşullarının değişmesi ana faktör aslında. Ben bir de böyle mesela okullarında salgın hastalık varsa bir burunlar akıyorsa sürekli bir öksürük Evet. başladıysa o dönemde de probiyotik vermeyi Evet. seviyorum. Desteklemekte fayda var Evet zaten. bir böyle diyorum Ben de dengenizi öneriyorum. sağlam Mevsim tutalım. geçişlerinde mutlaka hani probiyotik dengesini sağlamakta fayda var. Ama hep söylüyorum hani kişiye özel kullanmakta yarar Evet var. bir onu yapmak lazım. Ben mesela çocukların vücudunda zaten vitamini olduğunu düşündüğüm için vitamin takviyesi ve Öyleymiş gereksiz zaten, yani kendi adımıza da kendim için de böyle düşünüyorum. Vücudu yormamak lazım Evet. zaten. Bakarsanız Covid sonrası ciddi bir hastalık patlaması yaşıyoruz. Neden? Korunabilmek için habire takviyeler Evet. alıyoruz. Çok steril kaldık. Bir sürü takviye alıyoruz. Gıda takviyeleri özellikle. Vücut otoimmün hastalıkları başlatıyor. Evet. Yani sürekli romatizma hastalığı artıyor. Otoimmün Hashimoto'lar artıyor. Tiroid hastalıkları artıyor. Hani en bariz fibromiyalji. Kime dokunsanız fibromiyalji. Çünkü Evet. adını koyamadığımız bir hastalık neredeyse. Vücut çünkü çoklu sistemle uyarılıyor. Net bir neden söylenemese de ama nörolojik olarak bütün vücutta bir ağrıyla tespit ediliyor. Fibromiyalji. Evet. Ama burada flora gerçekten çok önemli. Bağırsak florasına dokunduğunuz zaman bütüncül olarak zaten sağlığa da dokunmuş oluyorsunuz. Ama ne yediğimiz de çok önemli değil mi? Tabii ki ne yiyorsak aslında zaten neyle besleniyorsak biz oyuz. Ona Bize iknayız evet, artık. bizi ayakta tutan, düşünmemizi sağlayan, hareket etmemizi sağlayan hep ne yediğimiz ama bunun da bağırsakta düzgün ayrışması çok önemli. Metabolizasyon sistemi yoksa yani hemen yedim. İşte bazı bireyler vardır işte besini aldım 1-2 saat içerisinde tuvalete çıkma ihtiyacı hissediyor. Ya da günlerce tuvalete çıkamayan insanlar var. Buradaki metabolizasyon süresi bizim için çok önemli. Vücutta ağır bir toksin birikimi oluyor ya da hiçbir şey metabolize olmadan dışarı atıyoruz. Yani yediğimiz o kaliteli diye düşündüğümüz, aldığımız yiyeceklerin de faydasını sağlayamıyoruz kendimize maalesef. Ya. Çok... Nedir acaba ideal süre? İdeal süre yani her gün düzenli olarak mutlaka bir dışkılama sisteminin olması Aynı gerekiyor. zaman diliminde bir de Evet, değil mi? yani Mesela alışkanlık sabahları haline tuvalet getirmekte fayda alışkanlığı. var. Bağırsaklarımız çok böyle aslında eğitilebilen Disipline edebiliyorsun evet, gerçekten. disipline edilebilen bir sisteme sahip ama o disiplini sağlayabilene tabii ki. Yani onun için düzgün Evet. beslenme ve floranın çok sağlıklı olması lazım. Yoksa dünyanın öbür ucundan en kaliteli gıdayı da getirin. Eğer bağırsak sağlığımız düzgün çalışmıyorsa hiçbir işe yaramıyor. Sadece bizim için atık. Banu neler yapacaksın? Şimdi tabii küçücük bahsetmek de isterim. 7 yaşındayken şehir tiyatroları Evet. gençlik eğitim birimine girmişsin. Evet, çocuk Sonra oyuncu. sahne, oyunculuk, şarkıcılık orada başlamış. Sesin Evet. gelişmiş, operaya merak sarmışsın. Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitirmişsin. Evet. Sonra gitar çalmaya, sonra şarkı yazmaya başlamışsın. İletişim Fakültesi'nde gazetecilik, Galatasaray Üniversitesi'nde siyaset bilimi yüksek lisansı.
Tamam, o biraz karışık benim şey. Burada CV araya başka bir şey gerçekten. Koç girdi. burcu olmanla alakalı. Olabilir, olabilir. Kendimden Yani biliyorum. meraklıyız. Yani Öyleyiz. ve bir şeyi ucundan tutmak yetmiyor. İlla öğreneceksin Tabii. onu dibine Ben kadar. de iktisat bitirdim falan. Niye? Yani doğal olarak aileler ben opera okuyacağım, ben tiyatrocu olacağım, ben dansçı olacağım dediğinde sana Kabul tavsiye Uzak bakıyorlar değil mi? tavsiye verebiliyorlar. Altın bileziğin olsun ondan sonra bakarsın. Aynen. Şu anda artık eskisi kadar değil bence. Aileler Bilmiyorum, biraz daha inanın. çocuklarının mutlu olmasına önem de veriyorlar hani. Evet. Yani Ama o bu da sefer de biraz altyapısız bir yönlendirme. Yani bir sürü üniversitede konservatuvar açıldı ama Evet. bunun da bir sürdürülebilirliği yok. Yani mezun olur Kesinlikle. olmaz iş bulma ihtimalin, işte tiyatrolar seni sırada beklemiyor, Ha, diziler işte, sırada evet. beklemiyor. Korkuyor Orada aileler çocukları evet, için. hani Yani gene bir aç tedirginlik kalmasın var. Evet. yavrucağız. Aç Öyle kalmasın oluyor. şeklinde. Peki siyaset bilimi yüksek lisansı bitirdikten sonra İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda ve ismini asla söyleyemeyeceğim Paris'te Ekol normal. Ekol normal mi? ne o orada- lekol normal Ekol normal. Evet, şöyle Evet. oldu. Ben Ben gazetecilik Fransızca eğitimi okuyorum. aldıktan sonra Evet. eş zamanlı opera eğitimi almaya başladım İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda. Daha sonra seviye verip Fransa'ya taşındım. Ve orada 4. sınıftan itibaren opera eğitimine devam ettim. Türkiye'de Efsun Öztoprak'la çalışıyordum. Onu da anmak isterim. Sesim de Efsun çok büyük. Öztoprak'a da sevgilerimizi Çok büyük iletelim. emeği var sesimde. Ama diğer şey yani siyaset bilimini ben meraktan okudum. Yani yüksek lisansı meraktan yaptım diyebilirim. Helal olsun der, susarım. Buradan sevgili Cahit Berkay'a da saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. Evet. Gerçekten çok kıymetli bir büyüklük bu. Seni beğenip yani paylaşımının altına Çok egosuz bir e-posta yaklaşım değil mi? adresini yazıp Evet. lütfen bana ulaş, birlikte bu şarkıyı tekrar seslendirelim. Ancak Cahit Berkay ve onun ekolündeki bu muhteşem müzisyenlerin Aynen öyle. yapacağı hareketler Aynen öyle. çok kıymetli buluyorum bu el Biz- uzatmaları. Bir sanatçı benim çok hayranı olduğum Zülfü Livaneli. Mesela onun da bir şarkısını mashup yaptım. O da mesela bana ulaştı ve tebrik etti. Ne zaman duyacağız? Duymam. 90 saniyesi şu anda var. Tamam. Ama Yayında. herhalde hani bu 2026 Şubat ayında çıkarttığın gibi bir halini dinleyebilecek miyiz? Onu bilmiyorum. Kendisiyle bunu konuşmadım ama çok isterim tabii ki. Ama şunu demek istiyorum. Çok kıymetli bir jenerasyon. Çok. Müzik için yani bir egosuz yani ego kelimesini yanlış kullandığımızın yaptığı işe güvenen farkındayım ama insanlar aslında. öyle yaptığını müzik için biliyor. yaşıyorlar. Evet, Yani kesinlikle sanat biliyor. Kendinden sanat emin için. insanlar. Eğer hiç hani şöyle bir yerden yaklaşabilirdi birçok sanatçı bana telif almadan bak. Öyle değil. Ne yapmış? Hani ve güzel yapmış. Hani bunu takdir edebilmek. Bir de üstüne bana ulaşıp bu takdir. Parlatmak. Evet yani bu çok kıymetli bir şey. Umarım genç jenerasyonlara bu kültür aktarılabilir. Vallahi ben şunu diliyorum. Sesini daha çok duyalım Banucuğum. Teşekkürler. Hiç durmadan bir şeyler yapman gerektiğini düşünüyorum. Evet, bundan sonra bol bol konser bol bol çalacağız. Konser verecek misin? Duyuracağım hepsini. Tabii. Harika. Sosyal medya hesabında Aynen, aynen. Banu Savaş diye girdiğimizde Banu Savaş Müzik. buluyoruz. Evet. Banu Savaş Müzik ve bütün konser haberlerini oradan alıyoruz. Teşekkür ederim. Ama şimdi herhalde Selvi Boylum Al Yazmalım ve Scarborough Fair mashup''ını da bir dinlemenizi sevgiyle tavsiye ederken. Bazı programlarda biliyorsunuz finali benim yapmama gerek olmuyor. Sanat finali yapıyor. Yani hakikaten konumuz bu diye söylemiyorum ama beynimize, bağırsağımıza, ruhumuza, her şeyimize iyi gelecek bir final yapmanın haklı gururu içinde bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar görüşmek üzere diyeceğim ve sözü konuğuma bırakacağım. Çünkü onun sesinden sonra benim söyleyecek bir kelimem kalmayacak. Teşekkür ederim.